Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi, kalp, amigurumi anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kalp anahtarlıklarda istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi Koton iplerdir. Tığ numarası olarak ise 2,50 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 16 zincir yaparak başlayalım. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine toplam 6 ikili trabzan yapalım. Aynı boşluğun içerisine başlangıç zinciri ile birlikte toplam 7 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Yan yana 5 tane ilmek çıkartarak önce yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen 6 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatarak azaltma yapalım. Yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Ve sıranın başında olduğu gibi sıranın sonundaki son zincirin içerisine de toplam 7 ikili trabzan yapalım. Evet, şu an bu şekilde bir zikzak görüntü oluşturmuş olduk. Deseni çevirelim ve yan yana 5 ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 5 tane ilmekten üçüncüsünün tepesine 5 ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar yan yana toplam 5 ikili trabzan yapalım.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Kalp desenimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve alt sırada yapmış olduğumuz 7 trabzandan her birinin tepesine çift trabzan yaparak dönüş noktasında yan yana toplam 14 ikili trabzan yapalım. ...14 trabzanı yaptıktan sonra yandaki boşluğa bir trabzan yapalım. Ve şimdi 5 tane yan yana ilmek çıkartarak önce yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Sonraki boşluğa bir ikili trabzan yapalım. Ve bu noktada da yapmış olduğumuz 7 trabzandan her birinin tepesine çift trabzan yaparak yan yana 14 ikili trabzan elde edelim. ...14 ikili trabzanı yaptıktan sonra yan yana 7 ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 5 trabzandan üçüncüsünün tepesine artırma yapacağımız için aynı boşlukta toplam 5 ikili trabzan yapalım. Ve şimdi yan yana toplam 7 ikili trabzan yapalım. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi burada keserek ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yaparak kalbi tamamlayalım. Evet, bu şekilde iç içe geçmiş, gayet düzgün ve muntazam V dikişi elde etmiş olduk. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet arkadaşlar, burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek bir adet daha kalp oluşturmamız gerekiyor. Bir tanesi ön yüz için, diğeri ise arka yüz için. Şimdi bunların iç kısımları birbirine bakacak vaziyette ve dış yüzler bize bakacak vaziyette birleştirelim. İkinci renk ile de birleştirme yaparak daha sonra içinin elyaf dolgusunu yapacağız. Ve burada ön taraftaki kalbin tepesinde bulunan, bakın burada 5 tane ilmeği birlikte kapatmıştık. Tığı geçiriyorum. Yine arka tarafta da yapmış olduğumuz 5 tane ilmeğin tepesinde görünen ilmeklerin özellikle karşılıklı olmasına dikkat edelim. Ve buradan ipi sabitleyelim. Şimdi karşılıklı ilmekleri sık iğne yaparak birleştirmeye devam edeceğiz.
Ve bu şekilde kalbin uç noktasına gelene kadar birleştirme yapmaya devam edelim. Ve şu an artırma yapmış olduğumuz noktaya geldik. Bakın altta yapmış olduğumuz 5 trabzandan bir ve ikincisini de karşılıklı birleştirerek sık iğne yapıyoruz. Üçüncü trabzanın tepesine 2 tane sık iğne yaparak birleştirme yapalım ki daha rahat bir dönüş sağlayalım. Şimdi yukarı noktaya kadar, yani elyafı dolduracağımız boşluk kalana kadar sık iğne ile karşılıklı ilmekleri birleştirmeye devam edelim. Yeteri kadar boşluğu bıraktıktan sonra kalp deseninin içini elyaf ile dolduralım. Yeteri kadar elyaf dolgusunu yaptıktan sonra sıra sonuna kadar sık iğne yaparak birleştirme yapmaya devam edelim. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra ipi burada keserek gizli birleştirme yapalım ve bir miktar fazla ip bırakalım arkadaşlar. Anahtarlık klipsini monte edecek kadar. Evet, burayı da bu şekilde birleştirdikten sonra şimdi anahtarlık klipsini takabiliriz. Evet, anahtarlık klipsini taktıktan sonra şimdi birleştirmeyi yapmış olduğumuz renk ile üst kısımdaki puf çiçeği yapalım arkadaşlar. İsterseniz ana renk ile de çiçeği yapabilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 10 sık iğne yapalım. On sık iğneyi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden 3 kez ilmek yükseltelim. Tığda ilmekler beklerken sonraki boşluğun içerisinden de 3 kez ilmek yükseltelim. Ve şu an tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine kaydırma. 2 zincir. Aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden 3 kez ilmek yükseltelim. Tığda ilmekler beklerken sonraki boşluğun içerisinden de 3 kez ilmek yükselteceğiz. Ve tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapattıktan sonra 2 zincir, sonraki sık iğnenin tepesine
kaydırma, 2 zincir ve aynı boşluktan başlayarak buradaki 2 puf çiçek gibi toplam yan yana 5 tane puf çiçeği yapalım. 5. puf desenini de yaptıktan sonra 2 zincir yapalım ve ilk yapmış olduğumuz kaydırmanın tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve sihirli halkanın ipini de sıkıştırdıktan sonra her iki ipi de çiçeğin arka tarafındaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Ve elimizle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra anahtarlığın ön yüzünden çiçekte bulunan sihirli halka boşluğu ile buradaki boşluk üst üste gelecek şekilde yapıştırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Kamera arkasında ben bir tane daha çiçek ördüm. İsterseniz bu şekilde 2 tane çiçeği yapıştırabilir ya da tek çiçek de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Soğuk silikon ya da iğne ile dikme işlemi de yapabilirsiniz. Evet, böylelikle anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.